Şiir, zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan edebi anlatım biçimidir. Şiir dilden bağımsız değildir. Dolayısıyla doğuştan dil öğrenme mekanizmasına ve duygulara sahip olan insan, elbette şiir yazmak için de bir takım şartları çaba sarf etmeksizin sağlar. Ama yazılan şiirlerin kalitesi kişiden kişiye farklılık gösterir. Çünkü herkeste şiir yazabilme kabiliyetinin bulunması onun ayrıca bir yetenek olmadığını göstermez. Aksine şiir yazmak da özel bir yetenektir. Eğer şiir yazmanın matematik sorusu çözer gibi bir formülü olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Şiir yazmanın herkesçe kabul görmüş bir tekniği olmadığını üzülerek söylüyoruz. Ancak şiir yazabilmek için insanların kendi ürettikleri bir takım yöntemleri internetten bulmanız mümkün. Günümüzde genel olarak serbest türde veya hece ölçüsü ile şiirler yazılır. Serbest şiirde hece denkliği, kafiye uyumu gibi kurallar yoktur. Hece ölçüsünde ise şiirde mısraların hece sayısı açısından denk ve benzer olması gerekmektedir. Şiirinizde kullanmak istediğiniz anahtar kelimeleri bir kenara yazarak onları çağrıştıran başka kelimeler türetmeyi deneyin. Mesela sonbahar kelimesini seçtiniz diyelim. Onu çağrıştıran kelimeler yaprak, hüzün, rüzgar, sis, yalnızlık olabilir. Ardından bunları içinizdeki duygularla birleştirerek cümlelere dönüştürmeye çalışın. Bu sayede şiirinizde bir anlam bütünlüğü yakalamanız daha kolay olacaktır. Çıkış noktanız olacak bir olgu belirlemelisiniz. Bu ayağı kafiyeye göre şiirin konusunu belirleyerek şiire devam edebilirsiniz. Beğendiğiniz bir şiir referans alarak bir benzerini yazmayı deneyebilirsiniz. En azından yeteneğinizi uyandırmak için usta şairlerin izlerine basarak ilerlemek sizi bu yolda cesaretlendirebilir. Bazı yetenekler değerli madenler gibi fazla derinlerde olabilir. Bu nedenle şiire ilginiz varsa şiir yazmayı denemekten vazgeçmemelisiniz.